Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik, kat kat hamur açmanızı gerektirmeden tek beze ile 40 kat olacak Dilber Dudağı baklava tarifi ile geldim. Dilerseniz bu güzel tarifimin hemen yapımına başlayalım. Tatlımızın yapımına öncelikle hamur yoğurmayla başlıyorum. Kabımın içerisine 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurtanın tamamını ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırırken bir yandan da diğer malzemelerimi yavaş yavaş içerisine ilave ediyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Tüm malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra içerisine un ilavesi yapmaya başlıyorum. Unun yarısını ilave ettikten sonra üzerine 1 paket kabartma tozu ve yarım çay kaşığına yakın tuz ilave ediyorum. Ve tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Hamuru toparladıktan sonra kalan unu da ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamadan sonra spatulayı çıkarıyorum ve elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Çok sert bir hamur olmayacak. O yüzden un miktarını kontrollü bir şekilde ekleyelim. Toplamda un miktarı olarak 2,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı unun markasına göre değişiklik gösterebilir. O yüzden ununu dikkatli ekleyin. Hamurumuzun kıvamı gayet güzel oldu. Şöyle 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Gördüğünüz gibi kıvamımız gayet güzel. Hamuru düzelttikten sonra üzerini bir streç filmle kapatıyorum ve 20 dakika yumuşamasını bekliyorum. Hamurumuz bir yanda dinlenirken şerbetini hazırlıyorum. Kabımın içerisinde 2,5 su bardağı şeker ekledim. Üzerine 2 su bardağı su ve birkaç damla da limon suyu ilave ediyorum. Ve şerbet malzemelerimi şöyle bir karıştırıp ocakta katı kıvamlı şerbet olana kadar kaynatmaya götürüyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika boyunca kaynatıyorum. ...20 dakika dinlendirmiş olduğum hamurumuz artık hazır. Masamın üzerine nişasta serpip bezemi masanın üzerine alıyorum. Ve üzerine tekrar nişasta koyuyorum ve hamurumu açma aşamasına geçiyorum. Şöyle elimle biraz büyüttükten sonra bir merdane yardımıyla yarım santim kalınlığında açabildiğim kadar açıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hamurumu yarım santim kalınlığına getirdim. Gördüğünüz gibi kalınlığı bu şekilde olması yeterli. Tekrardan hamurun üzerine nişasta serpiyorum ve her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra katlama işlemine geçiyorum. Zarf şeklinde katlıyorum. Her katın üzerine de nişasta sürüyorum. Nişasta sürmeyi ihmal etmeyin ki piştikten sonra katlarımız güzelce ayrılsın. Katladığım her katın üzerine nişasta sürüyorum. Son olarak en baştaki beze haline gelene kadar katladım. Gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Hamurumuzu dinlendirmek için tekrardan yoğurma kabının içerisine alıyorum ve üzerini streç filmle kapatıyorum. Bir 15 dakika daha dinlendirmeye bırakıyorum. Hamurumuz kenarda dinlenirken ben üzerine süreceğimiz yağı hazırlıyorum. 150 gram eritilmiş tereyağının üzerine yarım çay bardağı sıvı yağını ilave ediyorum ve karıştırıyorum.
15 dakika dinlenmiş olan bezemiz hazır. Artık bezemizi açıp şekil verme aşamasına geçiyorum. Bu aşamada hamurumuzu dikkatli açalım. İçerisinde nişasta dolu olduğu için patlamasın. Dikkatli bir şekilde merdane yardımıyla büyütüyorum. Hamuru büyütebildiğim kadar büyüttüm. Daha sonra tersine çeviriyorum ve tekrardan bu yönünden de inceltiyorum. Hamuru istediğim ölçülerde büyüttükten sonra içerisine ince kıyılmış ceviz serpiyorum. Ceviz miktarı isteğe bağlı. İstediğiniz miktarlarda serpiştirebilirsiniz. Ve daha sonra iki uçtan da eşit olacak şekilde katlıyorum. İki ucunun da düz olması için uçlarını kesiyorum. O parçaları da ziyan etmiyoruz. Bunları da tepsimize yerleştiriyoruz. Daha sonra da iki parçayı da birbirinden ayırmak için ortadan rulet yardımıyla kesiyorum. Her bir parçayı bir su bardağı yardımıyla yarım ay şeklinde kesiyorum. Sizin eğer yuvarlak bir aparatınız varsa yuvarlak bir aparat veya çay bardağıyla da kesebilirsiniz. Yapımı kolay ve keyifli bir tatlı. Hamurlarımızın tamamını bardakla kestikten sonra ufak bir borcamın içerisine yerleştiriyorum. Tabanını yağlamadım. Tatlılarımızı dizdikten sonra üzerine hazırlamış olduğum yağ karışımımı sürüyorum ve bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde düzeltiyorum. Tatlımız artık fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 160 derecede ağır ateşte 1 saat boyunca pişirmeye gönderiyorum. 1 saat piştikten sonra tatlımızı gördüğünüz gibi çıkardık. Katları birbirinden ayrılana kadar 1 saat düşük ayarda pişmesi önemli. Tatlımız fırından çıktıktan sonra üzerine ılık şerbetini gezdiriyorum. Tüm şerbetini verdiğim tatlıyı dinlendirmeye bırakıyorum ve daha sonra sizlerle sunumunu paylaşacağım. Tatlımızı şerbeti çekene kadar beklettim. Üzerine ince kıyılmış Antep fıstığıyla süslüyorum. Gördüğünüz gibi Dilber Dudağı baklavamız çok güzel görünüyor. Ağır ateşte pişirdiğimiz için de katları kat kat ayrılmış durumda. Vermiş olduğum püf noktalara dikkat ederek sizler de aynı şekilde Dilber Dudağı baklavanızı yapabilirsiniz. Hemen sunum tabağıma baklavayı alıp sizlerle iç dokusunu ve çıtırlığını paylaşmak istiyorum. Tatlımız artık sunuma hazır. Gördüğünüz gibi çok lezzetli oldu. Çıtır çıtır nefis bir dokusu var. Kat kat çok lezzetli bir tatlı oldu. Kesinlikle beğeneceğinizden eminim. Herkesin kolaylıkla oklavasız yapabileceği pratik bir tatlı oldu. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz.
Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.